Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi şöyle hazırladım. Birkaç sıra bir ters bir düz lastik ördüm. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde yapacağız. Yani tek sayıda bitmesi gerekiyor ilmek sayımızın. Model arka yüzünden kuruluyor arkadaşlar. Birinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra arka yüzünde bir düz bir ters örerek devam ediyorum. Lastiklerimi de yine aynı şekilde başlamıştım. Lastiğin devamıymış gibi düşünün. 3 sırayı bu şekilde yapacağız. Bir düz bir ters. Arka yüzünde düzle başladık. Kenar ilmeğinden sonra düz bir düz bir ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bir düz bir ters bir düz bir ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra ön yüzündeyim. Bakın. Ön yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Bir ters bir düz bir ters bir düz. Yani düzlerimizi düz terslerimizi ters örerek ikinci sıra ön yüzünde devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra ön yüzünde yine lastiğimizi devam ettirdik. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi aynı şekilde örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Yalnız ilk sırayı arka yüzünde başladığımızda yani düz olmasına dikkat edelim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimiz düz olacak. Arka yüzünde. Evet, üçüncü sıramızı da tamamlıyoruz. İlmekleri yine olduğu gibi ördük. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra ön yüzündeyim. Son sıramız. Burada farklı işlem yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters. Yine bunu ters olarak ördüm. Daha sonra düz ilmeğime geldim. Bakın düz ilmeğin şişteki ilmeğimden değil 1, 2, 3. boşluktan. Bakın şişin altındaki 3. boşluktan yani 1, 2, 3. 3. boşluktan girerek bir ilmek çıkardım. İlmeğimin yönü düz. Tekrar bunu sol şişime taktım şu şekilde. Daha sonra bu 2 ilmeğimi çıkarttığım ilmek ve düz olan ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe çıkardım. Bir ters. Düz ilmeğimi önce 3. boşluktan bakın şişimdeki ilmeğin 3 ilmek altından 1, 2, 3. 3. boşluktan girerek bir ilmek çıkardım. Şöyle aldım. Bunu tekrar sol şişime taktım. Daha sonra bu ikisini bakın ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters
Düze gelince 3. boşluktan şişimdeki ilmeğin alttan 3. boşluğu 1 2 3. 3. boşluktan girerek bir ilmek çıkardım. Şişime taktım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmek çıkardım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece düz ilmeklerimizin 3. boşluğundan bir ilmek çıkartıp alıyoruz. Sıradaki düz olan ilmeğimizle beraber ikisini bir alarak düz örüyoruz. 4. sıra ön yüzündeyiz. Son sıramız. Sıradaki ters olan ilmeğimi ters ördüm. Düze gelince 1 2 3. 3. boşluktan girdim. Şöyle bir ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bunu şişime taktım, sol şişime. Sıradaki ilmeğimle beraber ikisini bir düz olarak ördüm. Yine bir ters ilmek, düz ilmeğe gelince 1 2 3. 3. boşluktan ilmek çıkardım, aldım. Daha sonra bunu şişime taktım, sol şişime ve 2 ilmeğimi bir düz örerek tek ilmek çıkardım. Bir ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 4. sıramı da tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Şimdi tamamladık birinci modelimizi. İkinci kez kuracak olursak yine örgümüzün arka yüzündeyiz. Çevirdim, şöyle arka yüzüne geçtim. Birinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek birinci sıra arka yüzünde devam edelim. Yani ilmeklerimiz bakın düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bir düz, bir ters örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra ön yüzündeyim. Arka yüzünde ilk sıramızı yaptık. İkinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Aynı lastik örer gibi devam ediyoruz. İkinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek üçüncü sıra arka yüzünde devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra ön yüzüne geçtik. Son sıramız. Dördüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Daha sonra bakın düz ilmeğe gelince ne yapıyorduk? Üçüncü boşluktan ilmek çıkartıp alacağız. Şişimdeki ilmekten değil. 1 2 3. Zaten bakın ikinci model kurulumunda ilmek kendini gösterdi. Şurada geniş bir ilmeğimiz var. Oradan girerek bir ilmek çıkardım. Tekrar şişimi aldım, sol şişime. Bu ikisini bir alarak düz ördüm. Düz ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Ters ilmeğimizi örelim.
Düze gelince bakın hemen alttaki görünüyor zaten, geniş ilmek oluştu. İlk model kurarken saymanız gerekir. Ondan sonra hiç saymanıza bile gerek yok. Yani hemen 3. boşluk kendini gösteriyor böyle. Bir ters, 1 2 3. 3. boşluktan bir ilmek çıkardım, aldım, tekrar sol şişime taktım ve bunun ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ters ilmek, şuradaki hemen boşluktan bir ilmek çıkartalım, alalım, şişimize takalım. Daha sonra bu iki ilmeğimizi de düz örerek devam edelim. Bir ters, düze gelince 1 2 3. 3. boşluktan ilmek çıkardım, aldım ve ikisini bir düz örerek topladım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bakın burada 3. boşluktan 1 2 3. Düz ilmeğimizi 3. boşluktan ilmek çıkartıp alacağız. Tekrar düz ilmek ve çıkardığımız ilmeği ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşüreceğiz. 1 2 3. 3. boşluktan ilmek çıkardım, aldım ve şişime taktım. Bunun ikisini bir topladım, düz ördüm. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Bakın ama model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel ve kolay bir model. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Bakın modelimin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Aynı kalınlıkta şiş, aynı ipi kullandım bu parçada. Şu lastiğimi biraz ilerlettim. Daha sonra modelimi kurmaya başladım. Lastiği başlarken arka yüzündeyseniz ilmekleri çıkardınız. Arka yüzünde lastiğe düz ilmekle başlayın. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğinizi düz örün. Ona dikkat edelim. Modelimiz şöyle kenarlarda birer tane ters oluşacak. Kenar ilmeğinin şöyle kenar ilmeğinden sonra bir ters, burada da yine bir ters. Ondan sonra kenar ilmeği. Modelin ön yüzünden görüntüsü bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle dolgun bir görüntüsü oluyor. Yani dokusu oluyor. Arka yüzünde de şöyle bir görüntümüz var. Her iki tarafını da kullanabileceğiniz güzel modellerden. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Bu modelin altına farklı lastik de yapabilirsiniz. Daha sonra lastiğinizin arka yüzünden bir düz bir ters örerek başlarsınız birinci sırayı. Evet. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel, kullanışlı, yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.